Sevgili arkadaşlar, doğa insanları herkese merhaba. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz bu videomuzda. Karavanda yaşamanın avantajları ve karşılaşabileceğiniz dezavantajları, kamp yaparken doğada yapılması gereken etkenler nelerdir bunlar hakkında bahsedeceğim. Kamp deyince aklımıza doğa, yürüyüşler, keyifli zaman, enerji dolu bir gün geliyor. Ama kampçılık göründüğünden çok daha detaylı, bilgi, birikim, deneyim isteyen bir alan. Her ne kadar blog yazıları okuyup, YouTube'dan kampçılıkla ilgili videoları izleyip doğaya çıkabilseniz de, eğer doğada kampçılık konusunda ilk deneyimimiz olacaksa, mümkünse deneyimli bir grupla yola çıkmanızda, kamp yapmanızda fayda var. Maalesef kampçılık ve doğa sporları ülkemizde biraz fantezi boyutunda algılanıyor. Fakat temel yaşam becerileri anlamında gerçekten hepimizin, her insanın kampçılıkla ilgili, doğayla ilgili temel yaşam becerilerine sahip olması oldukça önemli. Kamp yaparken doğaya saygılı olmak ve çevreye en az zarar vermek de önemlidir. Kampın doğaya saygılı ve çevreye en az zarar verecek şekilde kurulmasıdır. Kamp yeri seçerken özellikle doğanın hassaslığına dikkat edilmelidir. Verilecek zarar açısından en azdan çoğa doğru sıralama şöyle yapılabilir. Kayalık arazi, kumluk arazi, açık bitki yetişen alanlar, çim alanlar, orman seviyesinin üzerinde bitki yetişen alanlar, su kaynağı yanları. En çok dikkat edilmesi gerekenler arasında su kaynakları ve göller yer alır. Çünkü en küçük bir etki bile suyu kullanan bütün ekosisteme zarar verebilir. Kamp daima doğadaki su kaynaklarından en az 5 metre uzağına kurulmalı ve su kaynakları kirletilmemelidir. Bulaşık yıkama, yıkanma gibi işler sadece taşıma suyuyla ve pis suların su kaynaklarına karışmayacak şekilde yapılmalıdır. Tuvalet konusu ise dikkat edilmesi gereken başka bir noktadır. Genellikle çok kullanılan kamp yerlerinde tuvalet bölgeleri belirlenmiştir. Eğer böyle bir bölge yoksa, kamptan ve su kaynaklarından uzakta ve mümkünse yüksekte, yol veya patika üzerinde olmayan bir bölge seçilmelidir ve kalıntıların üzeri taşlarla kapatılmalıdır. Karavan hayatını seçtiğinizde öncelikle her bir gününüzün deneyimle geçeceğini ve her gün bir şey daha öğrenebileceğinizi unutmamalısınız. Karavanla yaşam, özgürlük, macera ve maliyet avantajları sunan benzersiz bir hayat tarzıdır. Karavanda yaşamanın sunduğu özgürlük ve macera dolu hayatın keyifli yanları kadar getirdiği zorluklar da var. Ancak bu yaşam tarzının avantajları ve karşılaşabileceğiniz dezavantajları kolaylıkla aşabilirsiniz.
İşte karavanda yaşamanın avantajları ve karşılaşabileceğiniz dezavantajları, avantajları özgürlük ve bağımsızlık. Karavan yaşamanın en büyük avantajlarından biri özgürlüktür. Sabit bir yere bağlı kalmadan istediğiniz zaman farklı lokasyonlarda konaklayabilir, sürekli yeni yerler keşfedebilirsiniz. Şehir hayatının monotonluğundan sıkıldıysanız, karavanda yaşamak size hareket serbestliği ve esneklik sunar. Keşfetme imkanı. Sürekli aynı yerde yaşamaktansa her yeni gün yeni bir yeri keşfetmek isteyenler için karavan yaşamı eşsiz bir macera sunar. Maliyet avantajları. Ev kiraları ve kredi ödemeleri gibi yüksek maliyetlerden kurtulabilirsiniz. Karavanla yaşam genellikle daha düşük maliyetli bir yaşam tarzı sunar. Daha ucuza ve en iyi kamp alanlarını kullanabilirsiniz. Minimalist ve sade yaşam. Karavanda yaşam, sadeleşmek ve minimalizmi hayatınıza entegre etmek için ideal bir yaşam tarzıdır. Karavanın sınırlı alanı, gereksiz eşyalarınızı elden çıkarmanızı ve yalnızca ihtiyacınız olan şeylerle yaşamayı öğretir. Az eşyayla yaşamak, daha minimalist ve sade bir yaşam tarzını benimsemenize yardımcı olur. Bu da yaşamınızı daha düzenli ve stressiz hale getirebilir. Doğayla iç içe yaşam. Karavanda yaşamak, doğayla baş başa kalmak için mükemmel bir fırsat sunar. Dilediğiniz zaman bir dağ manzarası, orman kenarı veya deniz kıyısında uyanabilirsiniz. Topluluk. Karavanla yaşayanlar arasında güçlü bir topluluk bağı vardır. Kamp alanlarında ve karavan parklarında benzer yaşam tarzını benimseyen insanlarla tanışabilirsiniz. Dezavantajları. Alan kısıtlaması. Karavanlar genellikle küçük ve sınırlı alanlara sahiptir. Bu bazen konfor ve depolama açısından zorluklar yaratabilir. Teknik sorunlar ve bakım gereksinimleri. Karavanın bakımı ve onarımı zaman zaman maliyetli ve zahmetli olabilir. Araç bakımı, su sızıntıları ve diğer teknik sorunlarla uğraşmanız gerekebilir. İklim koşulları ve hava durumu. Farklı iklim koşullarına uyum sağlamak zor olabilir. Kış aylarında ısınma, yaz aylarında ise serinleme ihtiyacı doğabilir. Özellikle kış aylarında ve yağmurlu havalarda gideceğiniz kamp alanlarının yolları yumuşak ve çamur var ise karavanınız lastikleri çamura batabilir. Yollarda çok kar var ise karavanınız lastikleri kara saplanabilir ve sizi zor duruma sokabilir. Mutlaka karavanınızda zincir ve kurtarma paletleri bulundurmalısınız. Yoksa çekiciye ihtiyaç duyabilirsiniz. Karavanın lastikleri çamura çok saplandığında bazen palet ve zincirlerde işe yaramıyor. Yerleşik hayatın eksikliği. Karavanla yaşamak sürekli hareket halinde olmayı gerektirir. Bu da yerleşik bir sosyal yaşam ve topluluk hissini zorlaştırabilir. Çevresel etkiler. Karavanın yakıt tüketimi ve çevresel etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Doğaya zarar vermemek için dikkatli olunmalıdır.
Karavanla yaşam, özgürlüğü ve doğayla iç içe olmayı sevenler için harika bir seçenek olabilir. Ancak bu yaşam tarzının getirdiği zorluklara da hazırlıklı olmak önemlidir. Hem avantajları hem de dezavantajları göz önünde bulundurarak karavanla yaşamanın sizin için doğru olup olmadığını değerlendirmekte faydalı olacaktır. Arkadaşlar, karavanda yaşamanın avantajları ve karşılaşabileceğiniz dezavantajları hakkında bir video yapmak istedim. Önemli bilgileri sunmaya çalıştım. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi bekliyorum. Yorum yapmayı da unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.